Parayı çöpe atma. Bu arabaları alma. Bu 10 videoluk seriyi izleyince o araçların yanından bile geçmezsin. Hatta bu arabaları alma kardeşim diye arkadaşını bile uyarırsın. 2015 model araçlarda öyle modeller var ki tamirciye abone oluyorsun, cebin delik deşik oluyor. Yolda kalmak artık günlük rutin. Ama bak, marka model isimlerini hemen vermiyoruz. Önce neler yaşandığını, neden bu araçlardan uzak durman gerektiğini öğreneceksin. Ve bu sadece ilk video. Daha motor problemleri, kronik arızalar, piyasadaki gizli bombalar sırayla geliyor. Uyarıyorum, eğer benim arabam kusursuz, laf ettirmem diyorsan, bu videolar canını sıkabilir. Ama gerçekleri duymaya hazırsan, şok olacağım ama öğreneceğim diyorsan, abone ol. Çünkü bu seri sana para kaybettirmez, para kazandırır. Haydi başlıyoruz. Şimdi dostlar, bir şeyi netleştirelim. Çift kavrama, robotiz, ADC, DSG, power shift, bunlar kulağa uzay teknolojisi gibi geliyor ama iş arıza kısmına gelince bildiğin kara delik. Bu sistemler aslında yakıt tasarrufu ve hızlı geçiş için harika ama. Aması büyük. Bakım yapılmazsa, yazılım güncellenmezse, şehir içi trafikte kullanılırsa cebini bitirir. Baskı balata erkenden biter. Mekatronik arıza verir. Fiyatı motor fiyatına yaklaşır. Yağ sızdırır, geçişte silkeleme yapar. Otomatik mi bu, yoksa sabah sinirli mi kalktı diye sorgulatır seni. Yani otomatik keyfi yerine otomatik depresyon yaşarsın. Ford Focus 1.6 Ti VCT Power Shift. Geldik liste başına. Ford Focus 2015 model 1.6 benzinli Power Shift şanzımanlı model. Yani kağıt üstünde her şey güzel. Ama realitede Power Shift, senkron değil problem shift gibi çalışıyor. Isınma problemleri, geçişte titreme, geri vitese geçmeme, mekatronik beynin dilini anlamıyorum arızası. Tamir fiyatı? Minimum 35.000 TL. Ford'un bazı servisleri şanzıman değiştiriyoruz ama düzelecek diye avutuyor. Ama kronik sorun ya bu düzelmiyor. Bu arabayı alma, bu şanzımana sabrın yoksa hiç girme. Ford Fiesta 1.6 Power Shift. Focus'un küçük kardeşi Fiesta da aynı belanın küçük paketi. Kompakt, sempatik, şehir içi dostu görünüyor ama altında yatan şey yine aynı. Power Shift. Sabah çalışınca 1-2 geçişte silkeleme, rölantide garip titreme ve en güzel bonus, kırmızı ışıkta kendi kendine vites geçmeme oyunu. Yani Fiesta alıyorsan yanına bir de yedek vites kutusu al derim. Ama güzel yanı şu, arızayı tanırsan aynı arızayı bir daha yaşarsın. Çünkü çözüm zor. Volkswagen Birgo 4 TSI DSG7, Golf DSG ile evli gibidir. Ama bu evlilikte romantizm yok, sürekli kriz var. DSG7 kuru kavrama, çok sık arıza verir. Sıcaklık artınca geçişlerde sorun. Mekatronik sistem öttü mü en az 50.000 TL gider cebinden. Kimi kullanıcı abi yokuşta araba kaçıyor, bu normal mi diye soruyor. Cevap normal değil. Volkswagen mi? Harika. DSG mi? Tartışılır. 2015 Golf DSG? Ben almam, dostum da almasın. Volkswagen Jetta 1.2 TSI DSG, tamamı sürpriz kutu. Geldik Jetta'ya. Hani böyle dışarıdan bakınca klas olgun Alman disiplini havası veren sedan var ya, işte o model. Ama altına 1.2 TSI motoru koymuşlar, üstüne de DSG şanzıman iliştirmişler. Ortaya ne çıkmış biliyor musun? Sürpriz kutu. Ne zaman ne arıza vereceği belli değil. Soğukken geçişlerde sarsıntı. Vites küçültürken 1 saniyelik ölü bölge. Ve mekatronik beyin arızası, yani arabayı götürüyorsun ama beyin seni anlamıyor. Kavrama biterse yenisi minimum 45.000 TL. En trajik kısmı, bazı kullanıcılar bu arızaların normal olduğunu sanıyor. Değil dostum. Normal değil, Jetta bile olsa. Buna binen bazı kullanıcılar zamanla Stockholm sendromuna giriyor. Aslında güzel araba ya. Bir kere arıza yaptı ama çok oldu, kardeşim. Golf'ten fazlası değil bu. DSG ise DSG. Problem kronikse model değiştirsen ne fark eder? Yani ne diyelim, Jetta güzel görünüyor ama arızalarıyla seni içten içe hasta edebilir. Almadan önce bir değil, 3 kere düşün. Seat Leon 1.4 TSI DSG, sportif görünüm, teknik dertler. Seat Leon, genç işi, sportif yakışıklı. Yani dış görünüşte tam bir şehir çapkını. Ama altına baktığında yine o meşhur DSG şanzıman var. Hani şu çift kavrama problem ustası olan 1.4 TSI motorla kombine edilen DSG ilk zamanlarda uçuyor buya dedirtir. Ama sonra düşük devirde sarsıntı, rampada viteste boşluk hissi. Kavrama ısındı mı, vites geçişleri inek gibi düşünerek yapar.
Uzun yolda sorun yok ama şehir içi trafiğinde Leon vites attı mı yoksa kararsız kaldı mı diye psikolojik baskıya girersin. Mekatronik arıza ışığı arada selam verir. Yakarsa zaten geçmiş olsun min 40-50 bin TL. Bazı Leon kullanıcıları şöyle diyor. Hocam bir yazılım attırdım, geçti. Geçici çözüm dostum. Arıza yavaş yavaş gelir bir anda tokatlar. İşte o tokattan sonra sen YouTube'da DSG kavrama değişimi kaç para diye arama yaparsın. Sonuç, Leon alacaksan manuelini düşün. DSG'siyle beraber Leon değil, tam bir low on oluyor. Cebin düşük, moralin düşük, sürüş keyfi düşük. Skoda Octavia 1.2 1.4 TSG aile arabası sandın, DSG bombası çıktı. Skoda Oka. Octavia, geniş bagaj, sade çizgiler, iç hacmi ferah. Tam bir aile arabası diyorsun değil mi? Ama o kaputun altında yine o tanıdık bela yatıyor. DSG. 1.2 TSI ya da 1.4 TSI motorla kombine edilmiş bu şanzıman, sakin sürüşte bile sana sürprizler hazırlar. Ani kalkışta geç tepki verir. Düşük hızda dur, kalkta vitese girip girmediği belli olmaz. Kavrama sıcaktan kavrulursa geçmiş olsun, vites kolunu sağa sola çek, dua et moduna geçersin. Mekatronik beyin, ne yapmaya çalışıyorsun sen diye sorgulatır seni. Bazı kullanıcılar diyebilir ki, Octavia Golf altyapısıyla aynı ne olabilir ki? Olur dostum, hem de fazlasıyla olur. DSG arıza yapınca ister Audi, ister Skoda olsun, masraf aynı, moral çöküşü aynı. Ve kötü haber, bu arabayı alanların bir kısmı genelde şöyle der. Eşim kullanıyor, aman sorun çıkmasın. İşte en çok da orada patlıyor. Çünkü şehir içi, dur kalk, sıcak soğuk, DSG'yi en çok orada dövüyor. Yani dostum, Octavia alırken motorunu değil, şanzımanını iyi incele. Yoksa aile boyu servise abone olursun. Renault Fluence 1.0 DC YDC, dizel ekonomi mi, EDC depresyon mu? Renault Fluence 1.0 DC bakınca mantıklı bir tercih gibi duruyor değil mi? Dizel motor, ekonomik, geniş iç hacim, aile dostu, otomatik şanzıman konforlu. Ama dur bakalım. Bu modeldeki otomatik şanzıman, Renault'un meşhur ADC'si. Yani çift kavrama ama Fransız yorumu. Ve işin ilginci, sorunlar başta sessiz gelir, sonra birden merhaba sürpriz masraf diyerek kapıyı çalar. Soğuk havada geçiş gecikmesi, ani kalkışta silkeleme, vites arası kararsızlık, kavrama balatası biterse sessiz sedasız yürüyemem moduna girer. Serviste yağ kaçırıyor ama değiştirmenize gerek yok şimdilik lafını duyarsan, işte o şimdilik sonsuza kadar sürmez. Bazı kullanıcılar şöyle der, abi ben uzun yolda çok memnunum. Doğru, uzun yol sabit hız. Ama Fluence şehir içi kullanımıyla meşhurdur ve şehir içi ADC'nin sinir uçlarını ateşleyen yerdir. Fluence almak isteyenlere kısa not, ADC iyiydi ama artık yaşlandı. 2015 model Fluence ADC bugünkü trafik ve sıcaklıkla dost değil. Dizel ekonomisi ararken tamir masrafıyla ekonomik dengeni bozarsın. Son söz, ADC seni değil, cüzdanını götürün. Peugeot 308 1.2 PureTech iET6, Japon şanzıman, Fransız motor, Türk cüzdan. Peugeot 308, iç tasarım modern, gösterge panelleri fütüristik, direksiyon küçük hissiyat F1 arabası gibi. Abi bu araba yürür ya az yakar çok gider diyenleri çok duyduk. Ve evet, kağıt üstünde öyle. Ama işin röntgenini çekince işler değişiyor. 1.2 PureTech motor küçük ama turbo beslemeli. Yanında da i6 denen Japon üretimi bir tam otomatik şanzıman var. Hani bu listeye göre masum gibi duruyor değil mi? Ama asıl bela motor tarafında başlıyor. Evet, şanzıman sağlam ama o motor, zincir sesleri, yağ yakma problemleri, bujiden ziyade komple bobin arızaları. 1.2 PureTech zamanla pure olmaktan çıkıp problem tek oluyor. Ve şanzıman ne kadar sağlam olsa da o motorla sürekli uyumsuzluk yaşayabiliyor. Yani vites geçişleri değil, motorun kafası karışık. Bazı kullanıcılar şöyle diyor, abi i6 Japon malı ya, sıkıntı yok. Doğru ama motor Fransız. Ve bir zincir uzarsa geri kalan her şey domino taşı gibi yıkılıyor. Yani dostum 308'e sadece dış tasarıma bakarak aşık olma. Çünkü bu aşk motordan gelen zincir sesiyle gece uykunu böler. Şanzıman iyi ama motor seni üzebilir. Fiat 500'e 1.3 Multijet Dualogic. Şanzıman değil tiyatro oyunu. Fiat 500L, kocaman camlar, yüksek oturma pozisyonu, şehir içi kullanım dostu gibi duruyor. Aile arabası arıyorum az yaksın, otomatik olsun diyenlerin gözüne ilk bu çarpar. Ama bekle.
Buradaki otomatik kelimesine dikkat et. Çünkü bu araba otomatik taklidi yapıyor. Altında yatan şey Dualogic şanzıman. Yani nedir bu? Robotize edilmiş bir düz vites. Bir vites kolu, bir robot, bir yazılım. Hepsi birlikte çalışıyor ama sen çalışmıyorsun. Çünkü arabayı sen sürüyorsun ama vites ne yapacağını bilmiyor. Bir iki geçişi arası dünya savaşı gibi geçiyor. Rampada geri kaçırıyor. Dur kalkta acaba motor stop mu etti? Şüphesi sürekli kafanda, kavrama biterse tamiratı pahalı, değiştirmesi sinir bozucu, yazılım güncellemesi desen güncelleme geldi diyene kadar araba seni emekli eder. Bazı kullanıcılar şöyle diyor, abi alışınca güzel aslında. Heh, bu cümleye bayılırım. Çünkü alışmak kötüye razı olmak demek. Dualogic'e alışmak sürekli patlayan printer'a alışmak gibi bir şey. İlk 2 sayfayı basıyor ama üçüncüde error veriyor. Aynı mantık. Fiyat 500'ler mi? Alırsan manuel al. Dualogic'li model mi? Dual kısmı kalmış, Logic yok. Final vuruşu. Evet dostlar, bu 2015 model araçlar arasında şanzımanıyla cebinizi kurutan, sinirleri geren, yolda bırakmasa da servise kilitleyen modelleri tek tek ele aldık. Ama bu sadece birinci bölüm. Serinin devamında sizi daha büyük sorunlar bekliyor. Motor problemleri, turbo arızaları, yağ yakan manyaklar, zincir sesine marş yapan motorlar. Abone olmayı unutma çünkü sıradaki bölümlerde duyacakların seni resmen şok edecek. Şimdi soruyorum, bunlardan biri sende var mı? Yorumlara yaz, birlikte dertleşelim.